Merhaba, iyi günler. 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde Refah Partisi kampanyanın son gününde İstanbul'u afişlerle donatmıştı. Çok yaratıcı bir afişti. Tamam inşallah başlıklı ve büyük bir sürpriz olmuştu herkes için. Ardından sandıklar açıldıktan sonra da esas sürpriz oldu. İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Ankara'da da Melih Gökçek seçilmişti aynı partiden, aynı seçimde. Aradan geçen onca zamandan sonra dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı Erdoğan, mecliste partisinin grubunda yaptığı konuşmada söylediği bir cümleyle birdenbire aynı tamam inşallah çağrıştıracak bir cümleyle kendi aleyhine ve muhalefete çok güzel bir slogan hediye etmiş oldu. Cümle şuydu, biliyoruz, hep birlikte izledik, sonradan öğrendik en azından. Milletimiz tamam derse çekiliriz. Bu kadar basit. Burada aslında Erdoğan kendisinin milletin kararına ne derece saygılı olduğunu göstermek istiyor. Ancak kendi ağzından milletin tamam demesi şıkkını telaffuz ediyor olması aslında onun gibi deneyimli bir siyasetçiden beklenmeyecek bir sürpriz oldu. Büyük bir hataydı bence. Bir gazeteci olarak kendisini İstanbul Refah Partisi İl Başkanlığından beri takip ediyorum. Herhalde bu kadar bariz bir hatayı, bu kadar kritik bir dönemde çok az yapmıştır. Bunun nasıl bir hata olduğu zaten kısa bir süre içerisinde çıktı. Onun cümlesindeki tamam derse sözünden tamam kelimesi alındı. Muhalifler tarafından sosyal medya üzerinden hızlı bir şekilde gündeme getirildi. Bunun karşısına devamla mukabele etme çabası siyasi iktidarın, iktidar partisinin ve devletin çok etkili olamadı. Dünyanın bir şekilde sosyal medyayı takip eden çevrelerin, hatta yabancı haber ajanslarında haberleştirdiği şekilde tamam kelimesi birdenbire literatüre girdi. Daha önceki referandumda hayır sözcüğü vardı ama zaten o referandumun seçeneklerinden birisiydi. Doğal bir şeydi. Burada muhalefet Erdoğan'a karşı özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve aynı şekilde genel seçimlerde birlikte hareket etmek isteyen, eder gibi olan muhalefeti ortak slogan bulma diye bir sorunu vardı. Belki de aramıyorlardı. Arasalar da belki de bulamayacaklardı ya da benimsenemeyecekti. Erdoğan onlara böyle bir şeyi ikram etmiş oldu ve o slogan 3 Cumhurbaşkanı adayı tarafından sonradan buna Selahattin Demirtaş da bir şekilde dahil oldu. Hemen benimsendi ve tedavüle sokuldu. Hatta Muharrem İnce kendi kampanyasını artık tamam sloganıyla inşa edeceğe benziyor. Meral Akşener aynı şekilde sahip çıktı. Temel Karamollaoğlu da başta söylediğim 94'teki sloganı alıp tamam inşallah sloganıyla buna sahip çıktı. Burada öncelikle şunun altını vurgulamak lazım. Temel Karamollaoğlu demişken onun bir süre önce attığı tweetler vardı. Medya padişahınsa sosyal medya bizimdir diye. Burada tam da bunu yaşıyoruz. Bugün Türkiye'nin etkili medya organlarının hemen hemen hepsi, televizyonlar, gazeteler Erdoğan'ın denetiminde, siyasi iktidarın denetiminde. Manşetler orada, diğerleri yok. Televizyonlar sadece Erdoğan'ı veriyor. Belki arada sırada ortağı olan Bahçeli'yi. Onun dışında kişilere devletin televizyonu da dahil olmak üzere yer vermiyor. Tıpkı 94'te Refah Partisi'ne o dönemin ana akım medyasının, merkez medyasının yer vermemesi gibi. Ama orada bir sloganla, o tarihte tabii sosyal medya yoktu ama duvarlar vardı, afişler vardı. Bir sloganla bayağı etkili bir şekilde seçimin kaderini değiştirebilmişti Refah Partisi. Bugün de medyadan mahrum bırakılmış olan muhalefet, sosyal medya üzerinden bütün o medya imparatorluğuna hükmeden gücün karşısına çıkabildi. Bir 5 harflik bir
kelimeyle, sözcükle, kavramla. Bu çok önemli bir dönüm noktası olacak bu seçimlerde. Bunu şimdiden söylemek lazım. Artık seçimin en azından bir tarafın sloganı var, tamam diye. Diğer tarafta ona cevaben devam sloganını devreye sokmak istiyor. Ne derece etkili olacak göreceğiz. Ama şunu görüyoruz, aktif olan muhalefet, buna cevap veren, onu engellemeye çalışan, cevap vermeye çalışan iktidar. Bu aslında Tayyip Erdoğan'ın siyasi kariyerinde çok karşılaşmadığımız, özellikle iktidara geldiği andan itibaren karşılaşmadığımız bir durum. Genellikle oyunu Erdoğan kurardı ve rakipleri, özellikle ana muhalefet partisi ve bir zamanlar MHP, kısmen HDP ona cevap yetiştirmeye çalışırdı. Şimdi tersi bir durum var. Cevap yetiştirmeye çalışan iktidar. Bu aslında şaşırtıcı bir durum değil. Benim için en azından değil. Çünkü izleyenler biliyor. Ben uzun bir süredir siyasi iktidarın ve Erdoğan'ın kendisinin o tabirle reisçiliğin ciddi bir krizde olduğuna inanıyorum. Bu kriz politik bir kriz. Bu kriz ideolojik bir kriz. Kendini yeniden üretemeyen, tıkanan, artık pozitif mesajlar veremeyen bir Erdoğan var. Artık reaktif bir Erdoğan var. Proaktif değil, reaktif bir Erdoğan var. Bu uzun süredir var ve bu seçimlerde bunu çok daha açık bir şekilde görür olduk ve daha önce söylediğim gibi takip ettiğim Erdoğan'ın seçimleri içinde katıldığı daha ilk 89 yılındaki İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı adaylığı seçiminden bu yana ki en sıkıntılı seçimini yaşıyor demiştim. Dünkü yaşanan olay da bence bunu gösteriyor. Burada her ne kadar siyasi iktidar bunu FETÖ'ye, PKK'ya vesaireye bağlamak istese de bu büyük ölçüde sosyal medya üzerinden sivil vatandaşların, muhalif vatandaşların tabii ki geliştirdiği bir hareket oldu. Tamam meselesi. Daha sonra buna Cumhurbaşkanı adayları ve diğerleri bir şekilde buna dahil oldular ama başlangıcı bambaşka bir şekilde daha bireysel bir tepkiydi. Bu da gösteriyor ki bir sivil bir hareketlilik var muhalefette. Bu seçimde böyle bir hareketliliğe tanık oluyoruz ve de açıkçası Türkiye'de olağanüstü hal koşullarında özellikle sosyal medya kullanıcılarının değişik konularda başına işler geldiğini de biliyoruz. Gözaltına alındıklarını, tutuklandıklarını, mahkum edildiklerini biliyoruz. Ona rağmen bunun yapılmış olması bir anlamda korku duvarının aşıldığını da gösteriyor. Buna nasıl bir cevap verebilecek mi, ne yapacak? Onu bugün yarın göreceğiz ama bunun çok açık bir şekilde siyasi iktidar ve Erdoğan'ın aleyhine bir durum olduğu kesin. Çok az bir süre var seçimin olmasına. Bu şu an itibariyle ilginç bir şekilde Erdoğan'ın ikramıyla muhalefet moral olarak bayağı bir üstünlük elde etmiş durumda. Bu kalıcı olur mu olmaz mı? Bunu net bir şekilde söylemek mümkün değil. Tabii ki Erdoğan'ın elinde çok güçler var, devlet imkanları var. Her şeyi kontrol ediyor, medyayı tamamen kontrol ediyor. Ama tekrar burada bir husus var ki bugün Yeni Şafak'ta yazan Ali Saydam, kendisi bir iletişim uzmanıdır ve yakın bir zamanda AK Parti trenine binenlerden birisi. O bile dayanamamış, medyanın tamamen sadece Erdoğan'ı gösteriyor olmasının Erdoğan'ın aleyhinde olduğunu yazmış, mealen aktarıyorum. Bir takım silahların elinde patlaması gibi bir olaya tanık oluyoruz. Aşırı medya kullanımı, medyanın aşırı denetimi ve diğerlerine tamamen kapatılmasının Erdoğan'ın çok işine yaramayabileceği noktasında kendi çevresinden de sesler çıkmaya başladığını görüyoruz. Şu ana kadar Erdoğan'ın stratejisinde şöyle bir şeyi ben gözledim. Bu seçimin kendisiyle Muharrem İnce arasında olduğunu, daha doğrusu AK Parti ile CHP arasında olduğunu, dolayısıyla da Türkiye'de sağ ve eski bildiğimiz anlamda sol arasında olduğunu göstermeye çalışıyor.
Meral Akşener'in adını hala telaffuz etmedi. Temel Karamollaoğlu'nu ve Saadet Partisi'ni de çok dolaylı bir şekilde bahsediyor. Olayı burada sınırlı tutup Türk sağının oylarını almak ve böylece bir çoğunluğa ulaşmak istiyor. Dolayısıyla en büyük engellemeyi bence siyasi iktidar Saadet Partisi ve İyi Parti'ye yapıyor ve yapacak. Onları iyice görünmez kılmak isteyecek. Onlar ne kadar öne çıkarsa Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu, İyi Parti ve Saadet Partisi o kadar AK Parti'nin ve Erdoğan'ın işi zor olacak. Muharrem İnce ile ve CHP ile muhatap olmaya, onunla sınırlı tutmaya çalışıyor ve bunu yaparken de çok en son dünkü o grup konuşmasında Muharrem İnce ile ilgili söylediklerinin de çok küçümseyici ve aşağılayıcı olduğunu gördük. Bu da geçmişte açık söylemek gerekirse Refah Partililere ve Erdoğan'a zamanında ülkeyi hakim olan güçlerin ve medyanın onlara reva gördüğü muameleyi yıllar sonra Erdoğan rakiplerine görmeye başlıyor. Bu tür kibirli davranışlar, tepeden bakma davranışları demokrasi kültürünün iyi kötü olduğu, demokrasi geleneğinin iyi kötü olduğu Türkiye'de geri teper. Zamanında Refah Partisi olayında olduğu gibi geri tepmişti. Bugün de geri tepme ihtimali çok yüksek. Ama şunu görüyoruz, Erdoğan tam olarak, zaten AK Parti'de Erdoğan'dan başka konuşan kimse yok, dikkat çeken kimse de yok. Bu da onun, Erdoğan'ın eseri zaten. Erdoğan tam olarak neyi nasıl söyleyeceği konusunda çok bocalıyor. Bu noktada bugün Cumhuriyet'te Kemal Can'ın yazısını özellikle tavsiye ederim. Onun altını çizdiği bir husus var. Şu ana kadar AK Parti'nin attığı adımlar, baskın seçim olsun, seçim ittifakı olsun, en kritik adımlar ve seçim ittifakı ve baskın seçim özellikle MHP'nin aslında dayattığı şeyler ve AK Parti'nin de kabul ettiği şeyler. Benim daha önce söylediğim bir kaybedenler ittifakını gösteriyor bu da. MHP, özellikle Bahçeli liderliğindeki MHP Genel Merkezi Türkiye'de irtifa kaybeden bir hareketti. Zaten İyi Parti'nin çıkması da bunun sonucunda olmuştu. Kongrede Bahçeli'ye karşı çıkmak isteyen adaylar, ki kazanma şansları özellikle Meral Akşener'in çok yüksekti. Burada parti yönetimini de kaybetme ihtimaline karşı Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'la bir ittifaka girdiğini gördük. Kendi kaybını geciktirmek ya da engellemek için kurduğu bir ittifaktı. Erdoğan da kendi krizini telafi etmek için MHP'ye yanına çekti. Ama burada sonuç olarak ayrı ayrı sorunlardan muzdarip olan iki hareketin, iki partinin bir araya gelip birbirlerinin sorunlarını çözmek yerine bence sorunlarını daha da derinleştirdiklerine tanık oluyoruz. Dolayısıyla şu aşamada gerçekten zor bir seçime giriyor Erdoğan ve onun liderliğindeki Cumhur İttifakı. Dikkat ederseniz zaten Bahçeli çok fazla konuşmuyor. Etkili bir konuşma da yaptığını görmüyoruz. Zaten Cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP yarışmıyor, Erdoğan'a destek veriyor. Sonuç olarak toparlayacak olursak, burada son dönemde çok ilginç bir olayla karşı karşıyayız. Başta başkanlık sistemi, ardından seçim ittifaklarının yasalaşması, bütün bunlar Erdoğan'ın kendi krizini aşmak için geliştirdiği hususlardı ama sorunu çözmek için başvurduğu bu yöntemlerin tam tersine muhalefetin işine yarayabileceğini, en azından böyle bir zemini oluşturduğunu gördük. En son olarak da dünkü tamam ikramıyla beraber Erdoğan'ın rakiplerine tam anlamıyla bir malzeme sunmakta olduğunu görüyoruz ki bu Erdoğan'ın siyasi kariyerinde gerçekten çok şaşırtıcı hususlar. Bunu özellikle vurgulamak lazım. Son olarak bugün Muharrem İnce Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. Daha sonra da Hakkari'de bir miting yapacak. Bunların çok önemli gelişmeler olduğunu, özellikle ikinci tura kalma durumunda
Muharrem İnce ile Erdoğan'ın kalması durumunda HDP oylarını elde etmeye gibi bir boyutu da olduğunu, olmasa bile önemli, ziyaret önemli. Dün Temel Karamollaoğlu da Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiğini söylemiş yaptığı bir basın toplantısında. Muhalefetin İyi Parti dışında HDP konusunda CHP de böyle yapıyor. Yani CHP Genel Merkezi de böyle yapıyor. Bir yakınlaşma içerisinde olduğunu görüyoruz. Bundan sonraki dikkat edeceğimiz husus tabii o meşhur, eğer gerçekleşirse son anda olmayabilir. AK Parti Genel Merkezi'nde yapılması söz konusu olan Erdoğan-Muharrem İnce buluşması burada olacak. Bu tabii ki buluşma, demin söylediğim Erdoğan'ın mücadelenin sadece kendisiyle Muharrem İnce arasında olduğu algısını yaratmasında yardımcı olabilir kendisine, ama yine de bu buluşmanın ilginç bir buluşma olacağını eğer gerçekleşirse söyleyebiliriz. Şu haliyle baktığımız zaman muhalefetin ayrı ayrı yerlerden gelen, birbirinden çok farklı itirazlara, beklentilere sahip olan muhalefeti birleşmesini hızlandırmakta, bir araya gelmesini hızlandırmakta Tayyip Erdoğan çok ilginç bir katkıda bulundu ve muhalefet de burada bütün ön yargılar, ön kabuller, geçmişten gelen kinler, şunları bunları bypass ederek birden tamam kelimesi etrafında buluştu. Bu herhalde seçimin sonucu ne olursa olsun herhalde tarih kitaplarına bu seçim, özellikle Cumhurbaşkanlığı ayağı tamam kavramı etrafında konuşulacak. Bu da hiç istememesine rağmen Erdoğan'ın sayesinde ya da Erdoğan üzerinden gerçekleşti. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.